İşte çocuğumuz Ramazan bilmiyor, işte bayram bilmiyor, üzülüyorlar. Turkey. Turkey demek İngilizce lügatında Hindi kuşu demek. Sizi aşağılıyorlar. Türkiye'ye çevirmek, düzeltmek istiyorum ben dedim. Biz kendi menfaatlerimizi, Türk menfaatlerini menfaatimizin üstünde tutuyoruz hakikaten. Ben hayatım boyunca böyle yaşadım. Efendim ben Şevki Yusun, 6 Haziran 29 doğumluyum. 55 senedir maalesef diyeceğim, Amerika'da yaşıyorum. Kendi evimiz gibi hissediyoruz. Bir süre oluyorum. Sen diyorum hep var ol canım benim. Ha, sağ ol. Artık eskisi kadar çok gelmiyorsun ama. Kış geldi, bilmem sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Bakıyorum hep Estağfurullah, ne meşgul. rahatsızlığı. İnşallah şimdiden sonra geleceğim. İnşallah geleceğim. Sağ ol canım. Biz işte 71'de geldik. New York'a geldik. Ama bir geldik. Ay bu muymuş Amerika dedi. Ay bir geldik. Eski bir koca bir binada oturuyormuş. Af buyurun elimi gideyim lavaboyu bakır. Lavabonun sabah elime düştü. Biz yepyeni gıcır gıcır dairemizden gelmişiz. Ay dedim o gece ben pişman oldum. İnanın o gece ay biz ne yaptık da buraya. Hemen o sene iş bulamadık. Biz 6 ay, bir sene işsiz kaldık. Böyle bir yere gittik, bir fabrikamsı bir yer. Makineler, elektrikli makine. Biz evde elektrik oluyor. Makineye ayağınızı bir basıyorsunuz, bızz, siz tutmadan o gidiyor. Yani epey sıkıntılar çektik. Kendi işimiz değil. Sonra başka bir işlere girdik falan. Orası daha böyle atölyemsi bir yerde. Kendi işimi kendim yapıyorum. Kardeşlerim var. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz çok sıkıntımız vardı. İstanbul'da olmanız lazım. Hep duyuyorduk gazetede falan. Köy çocukları işte defter bulamıyor, kalem bulamıyor. Ben tuttum işte zelzele olmuştu bir kere. Van'ın bilmem nere, Harto şehri mi ne? Buradan bir kampanya açayım. Türkiye köy okullarına defter kalem kampanyası. Buradan köyleri hiç olmazsa biraz içimiz müşteri. Evet gittik bıraktık ama işimiz şey değil. İçimiz müşteri olsun. Hani vatanımıza bir şey yapalım. Ben kampanya yaptım, radyoya verdim, ilanlar. Bu işte cemiyete girmiştim. Cemiyete, federasyona, bütün başkanlara mektuplar. Neyse ama devamlı gönderdim. Brooklyn rıhtımına yanaşıyor vapur. İşte 15 gün kalıyor Ballı'nın başına kadar. Biz oraya kız kardeşimden toptancıya gidiyoruz. Defterleri, kalemleri alıyoruz. Sandıkları yüklüyoruz arabaya. Kardeşim arabayı sürüyor, kız kardeşim. Rıhtıma geliyoruz. Rıhtımda incin yok, böyle tehlikeli bir yerler. Götürüyoruz, vapura teslim ediyoruz. Böyle bu senelerce şey yaptı, bayağı meşakkatli. Yani toplumla tanışmam, önce işte Türk Evi diye bir mecmua vardı, oraya yazı yazdım. İşte zelzeleden zelzeleye mi biz Türkiye'ye yardım göndereceğiz falan. Devamlı, sürekli yardım adı altında yazı yazdım. İşte oradan duyuldu ama insanlar böyle şey etmiyorlar. Ben artık kardeşlerimden ne alabildiysem. Bu işte Türkiye'ye devamlı yardım gönderiyor. Amerika'dan Anadolu köylerine Hürriyet gazetesinin yazısı, adam beni tanıyordu. Gerçekten gönderdiğimi de biliyor. Onun için gazetesini aldı. Şimdi bu da başka birisinin yazısı, tek başına diyor Türkiye'ye yardım gönderiyor diyor. Onun hatıraları işte bizi burada bazen işlerimize ışık tutuyor. Gelecekte yapacaklarım işlerde vereceğimiz kararlarda onun anlattıkları bize hep daima fayda sağlıyor. Ama bir yandan da bir tek bize değil, Türk toplumunda herkes elini uzatan biri. Burada Türk toplumunun yaptığı her işte Şevkiye teyzemize katkı verirken görebilirsiniz. Onu tanımak bir onur tabii, ailemizin büyüğü olarak. Sağ olun, O bizi hep mutlu ediyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. 1989 senesinde biz işte şey açınca
başka bir grup daha vardı kız kardeşimi tanıyan. Onların da işlerini bana getiriyordu. Bir gün bana telefon etti, dedi Şevkiye dedi böyle böyle dedi, kızın adı Lisa. Bugün dedi bize bir gelinlik geldi dedi. Onu acele getireceğim. Acele Süheyla'yı çağır işten gelsin. Geldi gelin hanım. Paris'ten bir mecmuadan model yırtmış. Orada yaptıramamışlar. Şimdi burada da usul öyle. Biz Türkiye'de, İstanbul'da getiriyor, şunu yapıyor, onu yapıyoruz. Onu yani yapılıyor. Burada yok öyle. Şimdi getirdi bu gelinliği. Neyse kız kardeşimden falan yapıldı, edildi, dikildi. Dedi ki Süheyla gelsin provalara. Süheyla dedi katiyen gelme. Madem dedi onlar Türk beğenmemişler Türkiye'de. O kadar meşhur terziler var. Beğenmemişler. Paris'e gitmişler, bulamamışlar. İtalya'ya gitmişler, bulamamışlar. Buraya gelmişler. Şimdi ben bunların karşısına katiyen gidemem dedi bir Türk olarak dedi. Türkiye'den gelmişler. Amerika'da gelinlik düşün. Karşılarına Türk çıkmış. Bu gelinliği diktik, gönderdik. Katiyen Amerika'da Türklerin diktiğini kimse bilmiyor. Türk'ün böyle bir meşhur olup da gelip burada yapacağına akılları ermiyor. Ondan sonra işte cemiyetleri çalışıp ondan sonra işte Türkler geliyorlardı. İşte anne babalar mesela, o zaman ne cami var, ne Türk yiyeceği var, hiçbir şey yok. Böyle toplantıları yok, Türk evi yok falan yok. Daha Türk evi açılmamıştı. İşte çocuğumuz Ramazan bilmiyor, işte bayram bilmiyor, üzülüyorlar. Biz de üzülürdük, ne yapsak da şunlara bir iftar göstersek bir Ramazan. Sonra kız kardeşime dedim ki bu böyle dedim olmaz dedim. Gel dedim. Herkesin bu Christmas'leri falan var. Hristiyanlar senede 14-15 tane, Yahudiler 14-15 bayramları var. Biz de bir bayram bize olur mu olmaz mı? Şu Meir, Dinkins diye zenci bir Meir vardı ilk o 70'lerde. Şuna bir mektup yazalım, yaz bir mektup dedim, işte ona yazdık. Bizim de böyle çocuklarımız var, dini Müslümanız. Biz de bayram çocuklarımızı istiyoruz. 3 ay 5 ay bekledik, yok. Neyse bir mektup daha yazdı. Baktık ondan sonra cevap geldi. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık 3 büyük din biliyoruz. Ama siz azınlıktasınız Müslümanlar. Kalabalık olduğunuz vakit sizin de bayramınızı yapacağız kanuni adamlara. Yani uzun seneler, uzun durdu. Vakta ki bu September 11 oldu, herkes düşman artık. Korkuyorsunuz belediyeye sormaya, hani bizim bayramı, herkes Müslüman düşmanı, senin bayramını yaparlar mı? Bu senelerce uğraştığımız bu bayram, hem emek verdik, para verdik devamlı, ben radyolarda veriyorum, devamlı. Bill Blasio diye belediye başkanı oldu. Şimdi bu Blasio Müslümanlara diyor ki, ben diyor yarışıyorum falancaya karşı. Siz diyor eğer birleşip hepiniz bana verirseniz, söz veriyorum sizin bayramınızı kanunlaştıracağım diyor. Bir ay geçti, 3 ay, eyvah dedim artık. Bu kadar emek, bu kadar masraf, bu kadar sene boşuna gitti dedim. Bütün umudum kesildi. Bir gün baktım aradan 6 ay falan geçti. Ya Ramazan bayramıydı galiba, kurban mıydı neydi? Baktım televizyon çalışıyor, işte sabahleyin kahvaltıdayız. Bir Meir'in ofisini gösterdi. Meir'i bu Bill Blasio'yu. Allah Allah durun bakayım, durun dedim. Bir şeyler oluyor falan dedim. Bir de baktım Meir anons etti sonra spiker. İşte bugün işte bilmem Müslümanların dini bayramları kanunen Bill Blasio bunu kanunlaştırmış, Müslümanlara müjdeyi veriyor. Anladım, inanamadım. Aman Allah'ım dedi, bugünleri de gördük ve bugün şimdi ilkokullarda, New York'ta bayram kutlanıyor ve belediye bunu ilan ediyor. Her bayramda ilan ediyorlar, bugün okullar kapalı diye. Bir doktor hanım vardı, en eski gelmiş daha 50'lerden. Benim dedi nasıl aklıma gelmedi dedi. Senin dedi adın, Allah sizi inandırsın, tarih kitaplarına altın harflerle yazacak dedi. Türkiye demek İngilizce lügatında Hindi kuşu demek. Sizi aşağılıyorlar. Ben tuttum, ben bunu kendime iş yapacağım dedim. Ama buna da zaman ister, emek ister, para ister. Gece 2.30'lara kadar mektupları yazıyordum.
Türkiye'ye mektupları gönderiyorum. Ne gönderdim? Bizim ismimizi kısaltmışlar dedim. Çocuklarla kavga ediyor, bizden Türkiye diye alay ediyorlar. Türkiye'ye çevirmek, düzeltmek istiyorum ben dedim. Toplumumuz duysun, buna destek versin dedim. Bu iş kalabalıktan olur dedim. Türkiye Büyük Meclisi'ne diye mektup yazdım, açık böyle böyle, durumumuz böyle. Böyle Türkiye'yi mektup yağmuruna tuttu. Gece gündüz çalışıp yattım. Ama Allah da biliyor. Ama işte emeğim de çok şükür kabul oldu. Senelerce bu devam etti. Ben devamlı gittiğim yerde konuşuyorum. Devamlı herkese yazıyorum. Devamlı reklamlar veriyorum. Ondan sonra yine biz dedim kendimize Türkiye demezsen, kimseye dedirtmezsek devamlı yabancıları düzeltirsek bu dedim olacak. Önce kendi aramızda bir öğrenelim bunu dedim. Aklımıza koyalım. Şu Birleşmiş Milletler'in nerede? Orada dedim görüyorum Türk deskinde dedim hala Türkiye yazıyor dedim. Madem dedim Türkiye'de kabul ettiler demişler işte bize artık Türkiye adını. Sen dedim onu çocuk hemen onu derhal değiştirdi Türkiye yaptı. Mektubu gönderdim. Cevap vermediğini ummadım. Eşine de gönderdim. Ondan gelmeyeceği belliydi. Kendisinden de umuyordum. 15 gün falan sonra baktım Beyaz Saray'dan zarf gelmiş. Gözüme inanamadım. Bu hanımefendi oturmuş kendi eli yazıyordu. Onun için çok enteresan doğrusu. Yani bunu bizimkiler yapmıyor, o yapıyor. Biz buraya gelince benim bu cemiyetim Türkiye Society. Türklere zaten yardım yapıyorduk. Hadi bir Türkiye Society yapalım. Albany'de tescil olsun. Sonradan gelenler kabul olmasa bile onlar devam ettiler 80'li senelerde. 6 Haziran 29 doğumluyum. Çorum doğumluyum. Babamız asker olduğu için atları vardı. Orduya gidip geldiği vakit alaya atla gider, atla gelirdi. Yani ben onu hatırlıyorum. Onunla büyüdük. Sonra babam çocuklarım okusun demiş. Üniversite, lise olacak. İstanbul'a geldik. Annemiz hastaydı. En küçük kız kardeşimiz 22 aylık ne, öbürü 2 yaşında. 2 erkek kardeşim ilkokula gidiyorlar. Erkek kardeşim okuldan geldiği vakit biz oradan koşa koşa Fatih'ten Cerrahpaşa Hastanesi'ndeydi. Her akşamına Cerrahpaşa Hastanesi'ne koşa koşa gidiyorduk, koşa. Sonra bir gün babam bize dedi ki, artık dedi anneniz uyuyor dedi, gitmeyin dedi. Biliyordu bizim hep koşa koşa gidiyor. Gitmeyin dedi, anneniz uyuyor. Gitmedik, bir müddet böyle yaz geçti, kış geçti. Bir gün dedi ki çok mu istiyorsun dedi annenin. Evet hadi dedi gidelim dedi. Kardeşlerimi hazırladık, ellerinden tuttum hala küçükler. Mezarlığa gittik. Gitti bir mezarın başında işte dedi anneniz burada. Ay nasıl şaşırdım. Nasıl şaşırdım. Ben böyle ağlamaya başladım. Bu benim babam, benim çocukluğum. Bu benim erkek kardeşim doktor olan. Bu ablam, abim, bu da en küçük kardeşimiz, o büyüdü. O 35'ler falan. Çok eski. Annemiz ölünce bana şey yaptı. Sen dedi, babanız dedi, subay dedi, gösterişli, evlenir bırakmazlar. Sen dedi kardeşlerine bak. Üvey anne gelirse kardeşlerine bakmaz dedi. Babam evlenmedi. Demiş ki anne sağken babanın bir gözü kördür. Üvey anne gelirse 2 gözü kör. Benim çocuklarımı sokağa atar. Ben çocuklarımı okutmak istiyorum. Tabii ben gitmedim. Mecburen bir kişinin evde kalması küçük kardeşlerim. Yani onları bırakıp okula gidemem. Ama ben sonradan işte kardeşlerim okuyunca falan elimden geldiği kadar kurslara gittim, akşam okullarına gittim, bilmem ne yaptım. Ondan sonra bu dikiş üzerine ben şey ettim. Neyse bu şekilde işte biz meslek sahibi olduk. Çok müşterilerimiz oldu. Manto üzerine biz gelinlikler, mantolar falan hep diktik. Sonra kendime iş yeri açtım falan. Abim havacı oldu. Öbür 2 kardeşim de tıp okudular. İkisi de tıbbiyeyi birincilikle kazandılar. İyi bir doktor oldu. Daha mezun olur olmaz çocuklar buralara işte mektuplar gönderiyor. Hangi hastane kabul ediyorsa
Amerika'ya gelmek istemişler arkadaşı. O da işte burayı kazandı ve geldi, bize sürpriz oldu. Babam katiyen göndermiyordu. 62 senesine geldi. Kennedy öldü ya, o sene geldi kardeşim. Öbür erkek kardeşim 1970'te ona muayenehane açtık. Diş muayenesi yazıyor, koca bir şeyi var, tabelası var büyük. O Aksaray Atatürk kullandı, muazzam. Japonya'dan yeni aletler falan, muazzam bir muayenehane oldu. Bir mektup geldi, Saadettin muayenehaneyi kapatsın, buraya gelsin. Ay, aklı birden çelindi mi? Yok pahasına verdi birilerine. Ondan sonra işte çıktı geldi, ama buraya da çıktı geldi. Bir sene sıkıntı çekti. Geleceğim diyor. O geleceğim deyince sen dedim nereye geliyorsun dedim. Muayenehaneyi sattı. Bizim sana artık kudretimiz yok, sana muayenehane falan olacak. Hem de dedim hem bizim müşterilere rezil ettin. Konu komşuya akıl diyecekler ki şunlara bakın, kardeşleri Amerika'da beceremedi diyor. Biz onu dünyada söylettirmeyiz. Herkes de bize işte işiniz orada geçerli diyor. Biz kapatacağız. Biz gelip orada 2 sene çalışacağız. 2 sene sonra diyoruz sen orada okuyacaksın. Ve öyle yaptık, Allah kısmet. Bakın kısmet. Hiç istemediğimiz halde biz 3 kız kardeş kapattık evimizi, tozlanmasın diye eşyaları topladık, daireye anahtarı da ablamıza verdik. Çıktık geldik. Benim erkek kardeşim işte eşlik doktor olan geldiği vakit tatile, Şevki illa ben seni götüreceğim. Dünyada gitmem, ne yapacağım ben, kardeşlerimi bırakıp da babam var falan. O zaman Amerika'ya hiç katiyen gelmedi. Amerika bizim aklımızın hayalinde değildi. Bazı müşteriler geliyorlardı işte Amerika'dan, biraz tanışları falan filan var, kimi doktor, kimi mühendis. Niye oraya gitmiyorsunuz madem kardeşiniz var burada, ne oldu? Ay biz ne yapacağız? Aklımızın, inanın, katiyen hiç yoktu. Hangi ülkeye giderseniz gidin, lisan bilmek şart. Oranın lisanını bilmeniz lazım. Öyle filmlerdeki gibi bir hayat zannediyor. Onu hiç beklemesinler. Türkiye'de 8 saat çalışıyorlarsa burada en azından 14 saat çalışmaları lazım. Ben onu söyleyeyim. Biz de 2 seneliğine geldik ama maalesef, ben her zaman için maalesef diyorum, kaldık orada. İnsanın vatanı gibi yeri yok. Yani böyle yani uğraşçılarımdan ben çok uğraşıyorum. Bunu ama herkes yapamaz. Zaman meselesi, para meselesi, bir de inanç. Çalışmaya olacaksınız. Ama ben bundan bıktım yaparım değil. Bıkmayacağım. Aldığınız işi bitirip başaracaksınız. Türkiye'ye sadece Türkiye'de hizmet edilmez. Bulunduğunuz her yerde bu hizmeti yapabilirsiniz. Çünkü bu resmi bir hizmet değil, bu kalpten gelen, hepimizin içinde, kalbinde yaşattığı bir görev. Siz bu bilince sahipseniz, yeriniz Türkiye olsun, başka köşe olsun, daima hep Türkiye kalbinizde, aklınızda olur. Onu düşünerek hareket edersiniz.